Audi Q5 SQ5 diye geçiyor değil mi? SQ5 evet. Quattro o ne demek? Quad 4 çeker demek. Ha 4x4 ama olduğu için. Onun özelliği her tekerin ayrı çalışması. Yani diyelim ki bir sağ ön tekerlek sudan geçiyorsa onun ayarını hemen müdahalesi yani milisaniyede hemen çekebiliyor. Her tekerlek ayrı sensörlü. Bunları eskiden işte benzinliydi. 4 egzozlu 3 litre. Bu 3000 motor. 3000 o benzinlisi de 3000. 350 beygir. 350 beygir. Ama sen onu 400 beygire çıkarttın galiba. Evet, o önde bir var, bir kutu takıyorsun. Ondan sonra o kutu zaten programlı. Onu da istediğin gibi çıkarabiliyorsun. Hiçbir şeyini etkilemiyor. Hiçbir o aksamında hiçbir şeyini yani sadece bir kutu ekliyorsun. Fişine takıyorsun, gücünü arttırıyorsun. Gücünü arttırıyor. Hiçbir zarar vermiyor. Hiçbir garantisini etkilemiyor. Garaj bile anlamıyor bunu taktığını. Peki mesela sizde var mı böyle yıllık kontrolden geçiyor mu araba? Hani mesela onu görseler orada bir şey. Onu görseler iyi olmaz ama onu çıkarıyorsun zaten. Sen o zaman da çıkarıyorsun. Tekrar takıyorsun. Anladım. Yani çünkü önermiyorlar ama hiçbir zarar vermiyor. Daha ekonomi oluyor hatta. Yakıt ekonomisi ekonomisi oluyor. Ondan sonra işte o S modeli normal benzinlerde işte A4 varsa işte S4 var mesela. O spor demek o. Bu da spor. Bu Audi Q5'in spor modeli. 4x4 3000 motorlu 400 beygir. Genelde, otomatik vites. Evet. Bunu otomatik istersen vites çok kolay. Güzel görünüyor. Şimdi önce vitesteyken kendini de ayarlayabiliyorsun. Tiptronic de var böyle. Elle de ayarlayabiliyorsun. Bunu manuele de geçirebiliyorsun. Kendin tamamen kullanabiliyorsun vitesi. Güzel. Bu da o ne? Bu. Yani Audi'nin el feneri. Şöyle bir şey vermişler. Aksesuar koymuşlar içine. Güzel ama. Ondan sonra şu ne? O upper'lerin spikerler için. Ses seviyesi. Güzel. Ondan şurada mi? Bunun menünün içerisine geziyorsun ondan. Joystick gibi bir şey herhalde. Joystick gibi. Yani şimdi bu 2020 modeli. Touch ekran yok. Bir tek bundan yapabiliyorsun. Eski modelde gibi. Buradan kontrol ediyorsun. Buradan dokunmatik değil. Ama yenilerinde hem bu hem bu. Yani insanlar öyle istemiş çünkü. Evet. İstersen böyle ya da istersen şöyle yapabildiğin gibi. Anladım. Yani 22 modelinde. Tam otomatik kliması var. Her tarafı. Tekrar hepsi sensörlü. Yani dokunmadan yapabiliyorsun yani onu. Sana gösteriyor. Yani ne var? 3 seçenek var. Çok Ondan güzel. sonra ayarlayabiliyorum aşağı yukarı böyle. Ama parmağından sensörlü. Çok güzel, evet. Her taraf koltuk ayrı. ısıtması var iki tarafında da. Evet. Koltuk masajı da var. Şurada. Evet, şurada tuşları var. Koltuk masajı falan yaptırabiliyorsun. Evet, güzel. Ekranda da gösteriyor. Evet. Ambiyans ışıkları mesela bak onlar çok güzel. Renklerini değiştirebiliyorsun herhalde onların. Tabii değişik moduna göre. İşte istersen hız moduna koyduğun zaman dynamic mesela süspansiyonlar sert oluyor. Vitesi kodu ayrı oluyor. Motorun kodu ayrı kodluyor. Yani onun bile kodu var dynamic için. İstersen sürüş modları var değil mi? Var. Tabii yani individual var mesela. Onu ben kendim kurabiliyorum. Ne dedim? İşte engine motorla vites sert olsun dedim. Sen kendin istediğin gibi ayarladın. İstersen konfor yaparsın. Yani biraz daha yolda daha konforlu olur. Sarsıntısız bütün gücünü vermiyor. Anladım. Güzel. Bütün gücünü almak için motorun dynamic tutuyorsun. Off-road modu var. Şu efficiency ne? Efficiency ekonomi modda. Eco mod yani. Eco modu. Ondan sonra bu da off-road sana gösteriyor arabanın. Onu off-road bir yaparız, bir arazide sürüş yaparız, onu da eklerim kanala. Evet onu da yaparız. Güzel. Evet. Şu hayalet ekranı çok güzel. Bayağı da büyük. Kaç? 12-13 inç vardır herhalde o. Onun büyüklüğünü bilmiyorum ama o resmen bir bilgisayar ekranı kadar var, evet. Modları var. Ekran, hayalet ondan ekran. Sonra Google Earth var. Yani sadece harita değil, asıl satellite image'i görebiliyorsun. Yani. Uydudan görebiliyorsun. Evet. Güzel. Ondan sonra var. Bu consumption dediği kullandığın ne kadar yakıt tüketimini mi gösteriyor? Yakıt tüketimi bir de mild yani hafif hibrid olduğu için
o pili şarj yapıp yapmadığı zaman da gösteriyor. Bu şey bir de hibrit yani hafif hibrit modeli. Hafif hibrit, evet. Yeni bu en son çıkan Qashqai'lerinde de böyle hafif hibrit. Evet. Yani şöyle turbo var ama çift turbo koymuyor. En alt motorun en alt haziminde yani 1000 ile 1500 devir arasındayken o mu devreye giriyor? O devreye elektrik getiriyor. motoru mu devreye giriyor? Evet. O da sanırım 46 volt, 48 voltluk bir şey. Evet. O devreye geliyor. O zaman ne oluyor? Bir arabada bir şey olmuyor. Bir bekleme olmuyor. Yani aynen benzin gibi hissediyorsun. Daha ataklaşıyor. Evet. Güzel. Şu direksiyonu çok güzel. Altı düz spor şey. Düz, evet. Şuradan da bütün kontrolleri yapabiliyorsun. Hız sabitleyicisi falan filan. Bunda kör nokta uyarıcısı, işte şerit takip asistanı. Şeritte tutuyor mu? Tutuyor. Şerit o özelliği var. Güzel. Var. Evet. Ondan sonra derece klasik zaten her şey. Suyun, yağın derecesi. Evet. İşte kaç mil kaldı. Yakıtın ne kadar gidebileceğini falan gösteriyor sana. Dijital radyo, telefona bağlanıyor zaten. Ondan sonra derecesi zaten klasik her şey. Evet. Burada da işte şeyleri var. Herhalde bu van falan çekerken bir mail yokuş aşağı inerken hızını ayarlıyor, güzel. Şu arka kamerası sensörü şu arka tarafını görmek için. Evet. Ya da işte geri vitesi atınca zaten otomatik çıkıyordur o aynen, zaman. Evet. Bu ESP'yi kapatıyorsun. Bu start stop'u devre dışı bırakmak için. Ne diyor? Şu ne? Drive Select. O da işte modları seçiyorsun. Yani az önceki şey. Anladım. Kısa yol tuşu gibi yani o da. Evet. Güzel. Onları gördük. Var. Şunun da ilginç bir olayı var. Bu da mesela şuradan da yazabiliyorsun. A, B. Yani bu da sensörlü yani. Mouse gibi. Mouse gibi. Şunlar, şurası touch. Hani dokunarak touchpad gibi. Evet. Dokunmatik bir şey olarak. İşte oradan yazabiliyorsun. İşte 8. İşte falan filan. Buradan güzel. Bunun tabii ki kaç senesinde 8 sene önceki Audi'lerde de aynı. Pek değişmedi. Açıkçası pek başarılı bulmuyorum bunun ses kontrolünü. Yani eleştirin de var yani. Kesinlikle yani. Ne demiştin, bu ekran ses komutları çok iyi algılamıyor mu demiştin? Evet, çok, hatta berbat diyebilirim. Yani hiç şu ana kadar hiçbirini tutturmadı. Mesela yeni arabalarda Alexa kullanıyorlar. O çok net ve bayağı güzel tutuyor. İşte mesela BMW'lerde, Mercedes'lerinki çok net. Bunun yeni modelinde varmış dediler ama kullanmadım. Daha kullanmadım. Görmedim ama yani 2 senelik arabada bu kadar kötü bir ses tanıma sistemi gerçekten çok başarısız bir şey. Yani şu tuşlar, şu iç aydınlatmalar herhalde. Evet, bu alarm sensörü sanırım. Buna dokunmatik zaten. Hiç bunu bastırmana gerek yok. Elini gösteriyorsun, yanıyor. Elini gösteriyorsun, kapatıyorsun. Güzel. Bir arabanın ilk 3-5 senelik 3 ya da 5 senelik bir şey var. Bir sıkıntı olsa ya da bir mekanik problem olsa hemen ona basıyorsun. Orada zaten ekrandan çağırıyor. Hatta iptal edebilirim. Aramasın. Mi? Sim kart mı var bunda? Sim kart var. Sen herhangi bir acil durumunda o tuşa basarak iletişim kurabiliyorsun onunla. Yani ustayla görüşebiliyorsun yani. Evet. Diyebilir sana sorun yok, ya da istersen devam et ya da buraya gel ya da çek arabayı kenara. Arabayı kenara, biz gelip alacağız arabayı. Ama acil durumda da şu ne? O da şey var. Ona bastığın zaman seni koltuktan fırlatıyor kara şimşek gibi. Yok. Nedir o? Bir kaza durumda ya da diyelim ki bir acil bir durum yaşıyorsun. Şuraya bastığın zaman SOS hemen ambulans falan çağırıyor belki de. Evet. Direkt arabana bağlanıp arabanı kontrol edebiliyorlar bu şekilde. Yani, uzaktan arabaya bağlanıyor. Herhangi bir problem var mı yok onu kontrol ediyor. Gerekirse sana ambulans falan çağırabiliyor. De bu yeni Qashqai'de de var sanırım o özellik. J12 kasasında. Evet. O da güzel. Yani şeylerin bu trim seslerin falan hiç gelmiyor. Az önce biz kullandık zaten, baktık. Gayet başarılı. Yan tarafların şuralar alkantara kaplı. Evet. Bu en full modeli mi? Bu XQ'lerde 2 şey var. Vorsprung dedikleri. O da yani dinamik ne diyorsun? Süspansiyonları havalı. Yani o inip kalkabiliyor hafif. Ama onlar
Biraz süngerli oluyor. Yani bunun kadar sert olmadığı için genelde çok tercih edilmiyor. Ama off-road yapacaksan ciddi bir şekilde daha o zaman onu tercih edebilirsin diyorsun. Biraz yükseliyor mu? Biraz daha şöyle bir 3 santim falan yükseliyor. Biraz daha yumuşatıyor şeyi ama tabii kavşaklarda tabii bunun kadar sert olmuyor. Anladım. Ondan sonra bundaki opsiyon ekstra olan işte katlanan aynalar. Sound pack var. Yani 10 müzik sistemi. Tane, 20 tane hoparlörler, arkada bası var, tekerlekli. Yani sadece şurada bak 1 2 3 şurada 4 ve 5 tane sadece şu sol tarafımda gördüm, ön solda. Ve orada yazıyor zaten. Markası şeydir. Bang & Olufsen yani B&O. Evet. B&O diye bir marka. Evet. Bayağı güzel. Ben müziği sevdiğim için çok güzel ses çıkarıyor açıkçası. Yani hoşuma gitti. Çok Sunroof'u tercih etmedim. Çünkü o nereden baksan 3 santim daha da alçaltıyor diye. Evet. O da bir de pahalı bir opsiyon. Evet. Yani o başka fazla bir opsiyonu yoktu. Lastikler 20'lik. 20 inç. 21 olabilirdi. O da bir opsiyon. O da bir opsiyon. Yani, birazdan dıştan da bir çekeriz şöyle. Bunda 20 inç Michelin lastikleri var. Gayet başarılı. Ya çok güzel araba. Evet. Az önce bir test sürüşü yaptık biz zaten. Bastın mı gidiyor. Hele o şu motor sesi, spor motor bir sesi var onun. Zaten ona bir bak. Yani susalım bakalım şimdi ses gelecek mi? Şöyle bir şey var. Bunu aslında garajdan söylemese belki de hiç anlamayacaksın. Dizelin doğal bir şekilde bir şey, gürültülü çalışır. Yani gürültüden öte bir petrol gibi hani V8, V10, V12 var ya, V12 falan. Onun gibi ses çıkarma şeyi yoktur, özelliği aslında. Yani o hani şuradaki mesela nüfuza koyduğumuzda o şey yoktu. Müthiş bir ses, normalde. Evet. Ama aslında buna sound actuator koydular. Yani egzozun içinde sahte bir ses çıkartma olayı. Yani o ses aslında şey değil, doğal bir sesi değil. Yani onu buradan kapatabiliyorsun. Sen onu ekstra bir opsiyon olarak mı eklettin? Var ama bu araba spor olduğu için, orijinal petrol olduğu için petrolde yapıyor o sesi. Yani doğal bir şekilde hani mesela petrol dediğin benzin mi? Petrol dediğim benzin. Pardon. Petrol dediğim benzin. Evet. Çünkü bunun orijinali bu spor araba. Yani S model, S modeller spor. Evet. Onun orijinali şeydir. Benzindir. Petroldür yani. Bunun dizeli ilk kez çıkardılar. Benzinden daha hızlı. Mesela onun için o sesi veriyorlar. Bunu kapatıp da ESP'yi kapattın şu anda. Kapatıyorsun. Birkaç tane bekleyeceğiz. Ondan sonra bunun launch control diye bir şey var. Launch control. Neydi o? Hem fren hem gaza basıyorsun. Ondan sonra bu belli bir şeyde hazır olduğunda hemen şey Vallahi koltuğa yapıştırdı resmen. Yani yarış modu diye. Şimdi evet, müthiş bir şeydi ya. Yani o nasıl bir güç? Hatta onu tam orada olmamış. Ne deniyordu ona? Launch control. Launch control. Genelde yani. her arabada oluyor. Yani şöyle 4 çekerliklerde bütün gücünü ayarlıyor kaymasın diye. Yani bütün o optimize ediyor ki bütün lastiklere güç veriyor birden. Güç veriyor ve o anda hani... Ama hiç patiye falan, o ESP'yi kapattığın için mi patiye kalkmadı? Pati çekmedi araba. Direkt hemen uçtu. Aynen, onu kendi ayarlıyor. Normalde onu kapattığın zaman lastikler döner aslında. Gerçi tabii onun şeyidir. Her seferinde onu yapmak istiyorsan onu kapatacaksın her sefer, öyle mi? Onu tamamen iptal ediyorsun. Zaten tam tuttuğun zaman. Ondan sonra zaten ekranı frene bastın, gaza bastın bir süre. Şeyi mi doldurdun? Yani o belli bir şeye çıkarttın onu. Tabii şurada mesela bak. 3 saniye yapalım. 1, 2, 3. Uçuyor ya, resmen uçuyor araba. Yani ya sırf şunun için bu parayı veriyorsun zaten. Yani hani şu Tesla'daki şeylerde, videolarda görüyordum ben. Onun işte yani Audi'da ondan aşağı kalmamış hiçbir. Müthiş ya. Saniyesi, onun bir aleti var bende, V-Box'u var. Saniyesini tutabiliyorsun. Bayağı doğru yani, bunu spor arabalarda yapıyorlar. İşte neydi? 0'dan 60'a 3.2
4.2 miydi? Saniyede. Öyle bir şeydi. 3.8 miydi? Şu an unuttum ama yani bayağı gerçi tabii 3000 motor bir araba ama ağır da bir araba. Bir de su bir arabadan mesela böyle bir ataklık beklemezsin tabii, ama işte uçuyor yani. Valla yani müthiş. Keyifli yani, hem çok aile keyifli arabası. Araba, evet. Ambiyans ışıkları falan zaten süper. Şu arka tarafta şöyle görünüyor. Pedallerin altında da ışık olabiliyor. Her yerinde ışık şurada ayak aydınlatması falan da var. Çok güzel yani, bravo. Yani Audi zaten yapıyor bu arabayı da. Ama bu S olması da ayrı bir sporluk da katmış bu arabaya. Evet. Müthiş. Ya işte buna aslında arabası diyorlar. Baba arabası. Niye? Çünkü yani evli adamsın, çoluğun çocuğun var, aile arabası yani. Ama aynı anda da kendi tek başına çıktığında da biraz da gençlik hallerini hatırlıyorsun. yani her türlü zevke hitap ediyor. Evet. Q5. Benim emniyet kemerim ötüyor tabii ki. Araba uçuyor yani, müthiş. Yakıt tüketimi nasıl? Valla ben bunu normalde bir litresi 2 sterlin, bir depoyu 100 sterline dolduruyorum. Ve 100 sterlinden eğer şu anki şekil gibi değil de düzgün kullanırsam yani değil mi? 450 ile belki 500 mil bu. O da ama kilometreyi çevirirsem ne yapar? 1000 kilometreden fazla yapar herhalde. Sanırım 750 mi acaba? Bilmiyorum ki, emin değilim. Onu bakmak lazım. Yani şöyle söyleyeyim, 60 mil 100 ise demek ki 900 ediyor herhalde, tahmin ediyorum. 850 ile 900 kilometre. Ama o tabii ki çok ekonomi kullanırsam. Ama standart bir sürüşte az önceki gibi böyle basarsan o yakıt bayağı tüketir de evet. Ama yani sakin kullanırsan ben normalde kullandığımda hani sakin kullanırsam bunu 400 falan yapabiliyorsun. Tabii ki Tesla ile kıyasladığın zaman yine 10 misli daha pahalı oluyor, evet. Elektrikli arabalar artık. Burada da çok gördüm. Burası Milton Keynes, İngiltere. Mesela şu anda konuştuğum bile o titreşim yapıyor yoldan. Evet. Şimdi ben hemen onu seni rahatlatayım. Hemen bunu soft konfor moduna alayım. Konfor moduna aldın. Titreşimleri daha da azalttın şimdi. Biraz daha yumuşatıyor o şeyi kullanırken. Tabii ki gibi değil. Ya bir de 20 jant var bunda. Lastik yanakları da onun da etkisi vardır illaki. Işıkları işte LED, LCD ekran ışıkları var. Öndeki ışıklar LED. Arkadaki de bütün ışıkları LED, yani hem frenleri hem sinyal ışıkları LED ışıklar. Şöyle değişme olayı yok onlarda. Ya da sönme olayı yok. Güzel. Dışarıdan da şöyle durunca bir şey yapar. Moduna yaptık, konforu getirdik. Işık değişti. Evet. Ama agresif diyoruz. İşte yarış modunu koyunca diyor ki tamam, ben sana kırmızı yapayım. O zaman kırmızı. Ciddiyiz yani. Ama işte biz hanım bu da efficiency'de kullanmaya seviyor. Biraz daha ekonomi. O motorun mesela bazıları sevmiyor o sesini. Azaltıyor. Evet. O motor egzoz sesini onu azaltıyor. Ben sevdiğim için ben açıyorum açıkçası. Ya burada yakıtta öyle çok pahalı, Türkiye ile kıyasladığın zaman çok pahalı olmadığı için en güzel modda kullanmak istiyor, zevkli kullanmak istiyor insan. Mesela şurada bizim A5 var, bu hızlı yoldur. Burada 70-80 mil yapabilirsin. Otoban gibi mi? Otoban gibi ama tam otoban değil tabii ki. Yine hızlı bir yoldur. Bunu dual carriageway diyorlar, çift yol. Yani ortada bir ayır diyeceğim mesela. Sese bak. Araba geldi. Şu araba geçsin, hemen sollarız. O da Q3. Küçük kardeş. Evet. Onlar Q. İşte bunun Q5'i de var. Ama bir de S'i var değil mi? S var. Bunun bir de RSQ. Yani Audi'lerde şöyle bir şey var. A'dan başlar. Hani Mercedes'in A sınıfı C sınıfı. Evet. Bu A'dan başlar. Sonra
S-Line vardır. O başka. O S-Line biraz işte içerisinde sportif yapmaya çalışıyor. Dışında sportif ama A'dan başlar, sonra S olur. S3, S4, S5. Onlar spor tarzı. Ama bu SUV'lerde Q geçiyor. İşte aynı şekilde SQ, yani spor S olan olur. Q. Yani bunların klasik şeyi A, S, RS. RS en yani spor, rally sport. En sporun bir üstü. Ama en hızlıları da biliyorsunuz R8, R8 evet. O küçük araba, o en hızlı ama o hariç RS'lerdir. Mesela bunun RS5'i yok sanırım. O çünkü biraz daha büyük araba olduğu için RS3'ü var. RS3'te 400 küsür beygir. Yani bunun eşit bir beygir. Hatta daha da hızlı, daha hafif araba. Yani o şekilde şey yapıyor. Vallahi bastırma gidiyor. Motor yani sesi de harika. 160 mil yaptı bunlar. Yani 160'a kadar, 160 dediğim 200 kaç, 250 mi bilmiyorum nedir. Kilometre olarak. Ve hiç çekimde hiç eksilme olmuyor. Devamlı çekiyor. Evet. Onun zaten o bayağı beni şaşırttı. Çünkü bir kaybı olur diye düşünüyordum ama hiç kayıp yok. Bu bölgede böyle çok fazla ışık yok ama işte şurada var mesela. Göbekler var böyle. Göbeklerin etrafından dolaşıyorsun. Herkes şeyi biliyor, kuralını biliyor ona göre. Nissan ney bu? O Leaf, o da elektrikli. Elektrikli mi bu? Evet. Kaşkay'ı da çok gördüm burada. Kaşkay'da da var. Zaten İngiltere'de üretiliyor onun için. Bayağı tutuluyor Kaşkay'lar burada. Ama yeni kasasından fazla görmedim. Hep J11 kasadan gördüm daha çok. Evet, ilginç, evet. Yenisi ne zaman çıktı? Hangi aydaydı? En son konuştuğumuz bir 3-5 ay oldu. Ben tanıtım videosunu çektim gittim Türkiye'ye geldiğinde. Evet. Herhalde 6 ay oldu. Birkaç ay oldu evet. Evet, çok eski değil. Yani bilemiyorum. Son zamanlarda çok elektrikli araba çıkarttılar. Evet. Yani mesela 70, 80, 90 mil bu. Mil olarak yani, tabii. Gayet iyi çekiyor. Uçuyor yani resmen. Ses de, şu ses var ya, şu ses. Ve hissettirmiyor. Evet. Yani hala güvende hissediyorum arabayı ki evet. Şu anda 140 yaptım yani. 140 mil, artık onu kilometreye siz çevirirsiniz. Biraz çocuklar yokken keyif yapıyoruz. Evet. Çocuğuna yokken biz çocuk oluyoruz. Evet. müthiş ya vallahi. Bütün gücünü hissediyorsun yani. Bastıkça gidiyor. Evet. Yani 400 beygir ne demek ya? Biz 160 beygire fazla diyoruz ki 400 beygir. Süper. Tesla da çok gördüm burada. Tesla da çok var. İngiltere'de. Tesla bayağı iyice yaygınlaşıyor demek ki. Evet. Yani benim bindim Tesla'ya, o aynı keyfi vermedi bana. Yani ilginç bir şey. Aslında çok hızlı hissediyorsun. Çünkü konuşurken hani karşıdaki bastığı zaman gaza resmen konuşmanı bitiremiyorsun. Yani miden ağzına geliyor. Evet. Ama o ses olmadığı için aynı keyif almadım. Yani motor sesini duymadığın zaman. Keyif kesinlikle çok büyük bir fark. Zaten onun için Lamborghini, Ferrari, hani bugünün gibi insanlar hiç basmıyor ki. Sadece o yavaş kullanıyor araba. Çünkü onun sesi yetiyor ona. Evet. Yani o olay orada aslında. Onun keyfi orada ama yani o elektrikli arabada onu almadım açıkçası. Ama o hani o ilk kalkış anı onu hissediyorsun tabii ki. O bayağı bir güzeldir tabii. Bunda da oldu ama ben bu bayağı tabii hem koltuğa yapıştırıyor hem de böyle nefesini bir şey yapıyor. Evet. İşte o Tesla'da daha da hissediyorsun onu. Lane dediğimiz şey işte o. Şu mesela çizgiler yeşil oluyor onu tanıdığı zaman. Biraz bir süre
Yeşil oldu. Mesela şu anda aktifleşti. Şimdi mesela bak, direksiyonu bıraktı. Çeviriyor biraz. Evet, direksiyona müdahale etmiş, şey yapmadı. Yoldan mesela çıkartmadı. Yolda tutuyor seni. Şu anda yine çevirecek mi? Tam tutmadı. Çıkarttı. Işte. Yani. Onun için çok da güvenme yani bana. Güvenmeyeceksin. Evet. Ama birkaç kere böyle daldığında müdahale ediyor değil mi? Müdahale etti yani. Titreştiriyor mu direksiyonu, yoksa böyle kendisi sadece dönüyor mu? Kendisi çekiyor. Direksiyonu çektiğini hissediyorsun. Anladım. Ama mesela sinyal verdiğinde çekmiyor. Onu biliyor ki dönmek istiyorsun. Ama sinyal vermeden... Çarpışma önleyicisi de vardı bunda. Evet. Şurada önde bir kamerası var. Tabii mesela Tesla'da kıyaslarsa onun 360 derece kamerası var. Onun önünde var. Durduruyor yani, şey yapıyor, kendi hesaplıyor. Bir çarpışma anı olacaksa. Şeyi anlatabilirsin sen, hani bir bisikletli biri yandan çıkacakmış da müdahale etmiş, onu söyleyebilirsin mesela. Geçen oldu hatta, çocuğu arabadaydı, ilk kez başıma geldi. Bunun şimdi şeyi var, ben de alıyorsun bunu, ECU'nun şunu altta takıp fabrika ayarlarının çoğunu çözebiliyorsun. Yani fabrikada ben bunu çözdürmek istesem bana belki de 50.000 TL ya da 20.000 TL daha fazla isteyecekler. Onu alıyorsun, kendinin bilgisi telefondan bağlanıp gizli özelliklerini açtırıyorsun. Özelliklerinden biri nedir? Hız yaparken işte önüne biri çıksa ya da araba bir anda dursa, bu da kendi kendini durdurması. Ya da o şey gibi, adaptif hız sabitleyicisi gibi bir şey yani. Ondaki hızına göre kendi hızını ayarlıyor. Yani mesela şu lane assist yoktu. Onu iptal etti. Daha doğrusu onu fazla ekstra para istiyorlardı. Ben kendim açtım. Onun ayarını da kendi ayarlayabiliyorsun. Yani ilk başta mesela çok hassastı ve bir kere şuradan bisiklet geliyordu. Sandı ki bu bisikletin en ufak hareketinden önüme gelecek sandı. Bir anda kendi fren yaptı ve bıraktı. Ama tabii ki bir iki kere biraz da benim kullanma şeklim biraz şey olduğu için agresif kullanıyorsun sen. O arabada onu anlayamadı, ben onu kıstım. Şimdi mesela son zamanlarda olmadı. Hassaslık ayarları mı var onun? Evet, onu ayarladın. O şekilde kıstım. Yani menüden yapamıyorsun onu. Geçenlerde bir başımıza gelen bir araba çıktı. O da aslında daha eski modelde vardı. Onu mesela Audi söylemiyor. Ve kendi kendine araba hem arabanın etrafından döndü hem de frenledi. Yani o kontrolü bile aldı ki Audi söylemiyor bunu. Yani bu arabanın kontrol alma hakimiyetini hiçbir zaman söylemedi. Evet. Ama sen bilmiyordun özellikle ama öyle bir şey müdahale ettin. Evet. Güzel. Yani ışıkların işte belli bir ayarları, her şeyin bir ayarını bazı şeylerin ayarlarını yapabiliyorsun. Zaten çok sensör var, inanılmaz sensörleri var her şeyde. Yani ondan sonra buranın şeyi işte ekran ayarlayabiliyorsun. İşte nedir şimdi bu Google Earth şu anda asıl şeyi uydudan görüyorsun. Görüntüsü. 3D görüntüsünü görüyorsun şu anda zaten. Tabii ondan sonra zoom yapıp çıkabiliyorsun. Bayağı da güzel yani, açıkçası bayağı bunu çok başarılı buldum. O şey mesela o ücretli mi? Google'a bağlama. O hani bir kart var dedin ya. SIM kart gibi bir şey mi? Bildiğim kadarıyla ilk 3 sene ücretsiz. Ondan sonra kullanmak istersen ücretli oluyor bazı şeyler. Mesela işte menüsünde zaten menüsünü değiştirilmiş şöyle bir şekilde ayarları var. Arabanın işte ne bileyim lastik havasının işte indiği zaman sana uyarı veriyor. İşte şurada bir özelliği var. Connect nedir? Audi Connect var. Oradan bu da ücretli normalde. İşte sana en yakın, en ucuz benzin istasyonları, işte online aradığın şeyleri çoğu bu hep online. Bu internete bağlı. Evet. SIM kartı var. Telefondan da kontrol edebiliyorsun arabayı. Mesela işte park ettiğinde, unuttuğunda haritada gösteriyor ya da işte camlarını açıp kapatabiliyorsun. O şekilde yapabiliyorsun. Evet ama mesela Tesla'da arabanın içini ısıtabiliyorsun. Bunda o yok. Ya da motoru başlatıp kapatma olayı yok. Onlar ücretliymiş. Onlar belli bir zamandan sonra kesiliyor. Ya da şunun da şeyi, bu mesela ne dedik? Mekanik çağırma. O sanırım ilk 3 sene
Ondan sonra o para ödüyorsun. Anladım. Yani o garanti süresi kaç bunların? 3 yıl mı? Bunların 3 yıl Demek ki garantisi olduğu sürece o tür şeyler ücretsiz. O bitince artık ücretli bir şekilde eğer istemek istiyorsan onları ücretli şekilde devam ettirebiliyorsun. Zaten İngiltere'nin de çok güzel özelliği şu, yani böyle bir arabayı herkes kullanabilir açıkçası. Alabiliyor değil mi? Yani, çok yani kesinlikle Türkiye'de 6 milyar eski kafa, 6 milyarlık bir araba. TL. 6 trilyonluk 6 trilyon. bir araba ama burada onun 6'da biri. Evet ya işte. Ve Türkiye'deki vergi sistemi maalesef. Evet. Bunu 4 senelik sana bölüyor. Kiralama gibi. Taksit ödüyorsun. 3 sene sonra arıyor da diyor ki bunun yenisi çıktı. Yenisi elektriklisi. Aynı ödeme. Aylık ödüyorsun işte bir miktar. İster misin? Evet diyorsun. Yani ya da hayır diyorsun. Ben bunu satın almak istiyorum diyorsun. İşte geri kalan neyse. Yani sonuçta imkanlar çok. Dolayısıyla öyle de olunca herkes yeni arabaya biniyor. Hiç böyle ikinci el almakla falan uğraşmıyor. Uğraşmıyor. Yani nedir mesela? En iyisini alıyor, ona biniyor. Ona biniyor. Yani örneğin Türkiye'de bir gelirimin 40.000 TL ise böyle bir arabaya belki de aylık diyecek ki 40.000'lik yıllık diyelim işte ya da aylık söyleyelim işte aylık bir kazancın 8.000 TL ise diyecek ki buna 1000 TL hayır buna. Hayır bunu ödeyebiliyor musun? İyi yok, bir arabaya bin diyor sana. Aynen diyorum ki yok ben bunu almak istemiyorum. Ben şey almak istiyorum. İşte ne bileyim Porsche 911 Turbo. Tamam onda 3000 verirsin. Verebiliyor musun? Veriyorum. Mesela örneğin. Anladım. Yani depozit de basit. Seçenekleri de sunuyorsun. Sunuyor. Yani çok burada Türkiye'deki gibi sanmasın insanlar İngiltere'de kullanan çok zengin hiç de değil. Burada rahatlığı vermiş, o seçeneği vermiş sana. Herkes kullanabiliyor yani. Evet. Tabii bu arabanın da bir kronik sorunu var. Direksiyon ters tarafa koymuşlar ya. O fabrikadan bir hata. Yani bana çok tuhaf geldi böyle soldan karşıdan araba gelirken kafa kafaya gelecekmişiz gibi hissediyorum böyle bazen ama. Müthiş arabalar yani. Yani uzun yol yaptık bu arabayla. Bayağı bir mesela kaç sene ben onu 2. senemi doldurdum ve kaç mil yaptım? Yani normalde fazlasını yaptım açıkçası. 41 bin mil. Yani nedir bilmiyorum. 60 bin mil kilometre. Yani bayağı gezdik ve inanılmaz konfor. Yani uzun yolda bayağı konforluydu. Evet, yormuyor seni. Yormuyor kesinlikle. Yani hanım da kullanıyor. Çok o da çok rahat. Yani kesinlikle böyle rahat bir araba uzun aile için önemli yani. Evet. Ailenin çoluk çocuğuyla gezeceksen Türkiye'den ben bunu Türkiye'den rahat giderim yani. Türkiye'ye giderim bu arabayla rahat. Evet, İngiltere'den Türkiye bayağı uzak ama yine giderim diyorsun yani. Yani keyifli. Rahat çünkü evet. Yormuyor. Ya işte bakalım bizim ülkemiz Türkiye'de böyle bu seviyeye çıkarmıyor. Biraz zor gibi görünüyor ama. Birilerinin cebine para girecek. Evet. Yani arabanın değerinin 2-3 katı vergi alınıyor bizde zaten. Evet. Yani işte Türkiye'de bunu kullanan arkadaş İngiltere'de rahatlıkla 6 tane buna sahip olabilir. Değil yani 2 tane Ferrari kullanabilir. Düşünebiliyor musun? Türkiye'de bunu kullanıyor, İngiltere'de aynı parayla 2 tane Ferrari. Çünkü burada vergi tabii burada da vergi vardır da bizimkiler gibi değil. Az. Evet. Yol vergisi de az. 3 litre olmasına rağmen. Yani değil mi? Vergi olayı şey değil. Mesela bizde motor hacmine göre de vergi alınıyor. Alırken arabayı satın alırken vergi veriyorsun. Elektrikte diyor ki yok almıyorum diyor bedava. Bununla da ne diyor? Ayda işte ne bileyim 50 sterlin. Ya da 30 sterlin. O da hani Türkiye'deki gibi işte milyarlar değil yani. Bilmiyorum bir 3 litre araba Türkiye'de ne kadar ödersin bir ayda? Vallahi tam bilmiyorum ama bayağı fazladır yani. Evet. Yıllık vergisi. Tabii o elektriklerde de onda da şey yaptılar.
Ona da vergi koyacaklar, evet. Hani o pilin gücüne göre, yapabildiği kilometreye göre vergi koyacaklar sanırım, öyle bir şey. Burada bedava, evet. Buradan LED zaten. Güzel de aydınlatıyor. Evet. Şey yok mesela, nedir ona? Matrix mi dönüyor? Işıkta duydun mu? Matrix. Dönüş yönüne göre şey. Yani ben uzunları yaktığım zaman öndeki arabaları etrafından ışıklandırıyor. Yani onu rahatsız etmiyor. Yani çok ilginç bir aslında teknoloji. O yok mesela. Belki seçenek var mıdır bilmiyorum ama mesela BMW'lerde bunun eşit modeline var. Yani daha iyi opsiyonlar sunuyorlar. Far asistanı, uzun far asistanı falan onlar var mı? Otomatik yanan farlar falan. Var. Otomatik koyduğu zaman araba geldiğinde kendi indiriyor. Şey yapıyor. Uzun far asistanı değil mi? Burada da gördüğün gibi herkes gayet düzgün kullanıyor. Türk olduğunu belli edeceksin. Dünyada ters, İngilizler herkese ters kullanıyor diyor. Aslında kendileri ters. İngiltere bir de İsviçre'yi unuttum. Onda anladığım kadarıyla hikayesi eskiden fayton atlı arabalar çoktu. O İngilizlerin şeyiydi yani geçmişinde. Evet. Ama o kırbaçı geriye attığı zaman ata vurmak için yürüyen halka vurmasın diye yayalara çarpmasın diye sağ koluyla kırbaçı şey yapıyor. Anladım. Hikaye o. O yüzden mi sol tarafta? Sağ tarafta diye. O zamanlarda da sağda oturuyormuş. Evet. Çünkü solda otursa bu sefer yoldan geçen vatandaşa kırbaç çarpabilir diye. Bak bunu bilmiyordum. O güzel. Güzel bir bilgi. Bahanesi o. Evet. Ama İngilizler biraz kendini de beğenmiş oluyorlar. Kesinlikle. O yüzden herkesin tersini de yapmış olabilirler yani. Kendini herkesin üstünü sanayan bir evet. Bu Milton Keynes'de de Superman 3 çekilmişti. O film. Orijinal filmin istasyonunda çekilmişti. Milton Keynes sadece 53 yıllık bir tarihi olan bir yer. Yeni bir şehir değil mi? Yeni bir şehir. Amerikan sistemi üzerine kuruldu. Başarılı, güzel. Her yer geniş, her yer hızlı şerit. Evet. Çok az ışık gördüm, evet. Bazı böyle çok önemli kavşaklarda ışıklar. Daha diğer yerlerde daha çok böyle göbekler. Ne deniyordu onlara? Roundabout'lar. Roundabout. Evet, roundabout. Onun için lastik firması burada bayağı başarılı oluyor. Evet. Mesela şu anda roundabout. Normalde İngiltere roundabout'larda Türkiye gibi ışık olmaz aslında. Ama burada var. Normalde bir roundabout'a girdiğin zaman mesela bir tanesi başka bir roundabout'a götüreyim seni. O şeydir, ışıksızdır. Ama buradaki kural şudur. Herkes sağdakine yol veriyor. Sağdakine her zaman önceliği var. O solda bizi durdu bekliyor. Mesela bizim geçmemizi bekledi. Kesinlikle. Eğer Işık şey falan olsa, gerek yok buna değil mi? Gerek yok. Herkes biliyor bu kuralı. Çünkü o şekilde eğitim veriliyor. Ve uymayıp da çarparsan otomatik sensin hatalı olan. Senin sigortan masrafları karşılar. Evet. Sorumluluk sende artık. Aynen öyle. Onun için herkes genelde düzenli kullanıyor. Yani ben biraz korkuyorum mesela yandan adam gelecek, durmaz mı? Türkiye'de olsa kesin durmaz da gelir. Bir de yapar, iner aşağı sana artistik yapar yani. Ya burada insanlar ilginç bir şey var yani bir şerit, iki şerit teke düştüğü zaman herkes hani bir sıraya geçiyor. Önden sıraya geçiyor. Hani çünkü biliyor ki nasıl olsa düzenli bir şekilde geçtiğimiz zaman daha hızlı geçecek, daha medeni bir şekilde.
bazen şöyle oluyor. Trafik sıkışıklığı olmayacak. Hiç olmuyor. Bir şey olmayacak. Bizde olsa hemen bir an önce sollayayım, en önde ben geçeyim diye her tarafı alt üst ederiz. Şöyle var, Londra'da kullandığın zaman İstanbul gibi. Yani insanlar orada herkes yolunu kendi alıyor. Orada da çok kullandım ve orada da kullanma şeklim farklı. Mecbursun öyle kullanmaya. Ama yine yoğun trafikte değil mi? Tabii ama yine böyle şey değil. Yani saygısızca değil. Mesela bak, şu anda o roundabout'ten geçiyoruz. Orada araba durdu. Bize yol verdi. Biz dönüyoruz Göbek'ten. Yolumuza devam edeceğiz. Yani şuradan mesela bir araba geliyor. O duracak şimdi. Yani biz hiç durmamıza gerek yok. Biz gidiyoruz. İstediğimiz kadar döneriz. Hatta arabanın süspansiyonu bile mesela o geçebildi, geçti. Arabanın süspansiyonu. Türktür o kesin, o geçti ya. Türktür o kesin. Yani araba SUV olmasına rağmen yavaş tamam. Manyak bir araba ya. Vallahi. Süper. Asfaltı ağlattın ya. Mecburen. Her sırada şey yapacaksın. Evet. Bayağı 41 dakikalık video oldu. Hakan, sana teşekkür ederiz. Ben arabanı teşekkür ederim. Tanıttın, gayet de güzel oldu. Keyifli. Eğlenceli de oldu. Eğer bu arabadan düşünen varsa tavsiye edersin herhalde, değil mi? Yani tavsiye ederim ama o ses sistemi o akıllarında olsun yani. O akıl olsun yani Tesla. Git Tesla al. Ama tavsiye ederim. Güzel, keyifli bir araba. Çok evet. 3000 motor, 400 beygir. Ses sistemini gösteremiyorsun çünkü belli oluyor ama o bayağı baslı, hiçbir şey titremiyor. Evet. Yani öyle yapmışlar ki mesela şunun etrafı plastik ama etrafında sünger koymuş ki ses yapmasın diye, tren sesi yapmasın diye, değil mi? Diye. Yani adam ne ince ayrıntı detayları düşmüş. Mesela bak, şu hiçbir arabada ben tren sesi falan duymuyorum. Zaten şuralar alkantara, alt taraflar biraz sert plastik ama yani oralar zaten fazla ses yapmaz. Tabii bir de üst modelinde deri alabiliyorsun. Yani en üst modelde dikişli deri. Evet. Bası açıyorum. Yani gümbür gümbür hiç ses yok. Tren sesi gelmiyor. Yani evet. O çok önemli yani. Mükemmel. Bakalım 3 sene sonra aynı olacak mı? Göreceğiz. Bu 2020 model. Biz şu anda 2022 Temmuz ayındayız. Evet. Yani 2 yaşındaki bir araba. Yani 2 sene 2 ay hatta. Evet, aynen. 2 sene 2 ay. Hiç herhangi bir trim sesi hala yok. 40.000 mil yaptım. Normalde ortalama yılda 10.000 yaparlar. Ben 2 mis yaptım. Ona rağmen yine bir şey yok, sıkıntı yok. Evet. Yapıştırıyor koltuğa. Bir de şöyle dıştan göstereyim. İnin durduğumuzda. Geldik zaten evin oraya. Ondan sonra da sonlandırırız videoyu. Vallahi bundan sonra da şimdi Kaşkay'ya nasıl bineceksin şimdi? Böyle de bir sıkıntı var. Ama onda otomatik parkı var. Bunun yok. Bak gördün mü? Evet, bizde otomatik park var. Dur şöyle ben de dıştan göstereyim. Orijinal Audi amblemi var. 20 inç jantlar. Şu ses müthiş. Motor sesi müthiş yani. Yani kapalı ki durmuyor ama açtığın zaman tabii ki klasik bir dizel olarak yine topak duyuluyor ama kullandığın zaman onu anlamıyor. Herkes benzin sanıyor, petrol sanıyor. Yalıtımı güzel, o yüzden fazla ses. Mesela kapağı açtım mesela dediğim biraz kutu da şu. Şuna bağlıyorsun, onun ayarları var. 1'den 7'ye, en agresif 7. 7 saniye en agresif de kullanıyor. Yani. Çok iyi. Evet. LED farlar zaten. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. İyi günlerde kullan. Videoyu sonlandıralım böylece.